Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bu file çanta modelini birlikte öreceğiz. İçerisinde bulunan çıkarılabilir torba çantanın yapımını ayrı bir videoda paylaşacağım. Bu videoda sadece file çantanın yapılışını anlatacağım. Çantayı örmeye tabandan başlıyoruz. Dikdörtgen bir file parça örüyoruz. İpi koparmadan yuvarlak bir şekilde çantayı örmeye devam ediyoruz. Yine ipi kesmeden file çanta saplarını örüyoruz. İpi sadece iç kısımlarda kaydırma örgüsü örerken kesiyoruz arkadaşlar. Yapımı gördüğünüz gibi oldukça kolay. Çok şık bir çanta. Bu çantayı örmek için ise 3 milimetre tığ, bir çile saman rengi kağıt iplik kullandım. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Çantayı örmeye tabandan başlayacağım. Şu şekilde bir ilmek alıyorum ve ilmeği sabitliyorum. 57 zincir çekeceğim. Sizler istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz ama çekeceğiniz zincir sayısı tek sayı olmalı. Devam edelim. Toplam 57 zincir çektim. Son çekmiş olduğum zincire bir işaret yerleştiriyorum. Zincirin ters tarafından son zincire bu şekilde bir işaret yerleştirdim. Dönüş için 3 zincir daha çekeceğim. 1, 2, 3. Sizler daha uzun bir taban örmek isterseniz başta da belirttiğim gibi tek sayıda zincir sayısını artırabilirsiniz. Tığın başını doluyorum. Zinciri ters çeviriyorum. İşaretten sonraki ikinci zincire batacağım. Şu şekilde çıkıntının altından tığımı geçiriyorum. Bir ilmek alıyorum. İlmekleri ikişer ikişer iki seferde kapatıp bir ikili trabzan ördüm. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Yine ikinci zincire batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bu şekilde zincir sonuna kadar kutu örmeye devam ediyorum. Son zincire batıyorum. Son kafesi tamamlıyorum. 4 zincir çekerek dönüş yapacağım. 1, 2, 3, 4. Dönüyorum. İkinci trabzanın tepesine batacağım. Son üstteki bu iki kanada değil, trabzanın ikinci kez kapattığım ilmeklerine ortadan batıyorum. Trabzanın daha düzgün görünmesi için bu şekilde ortaya battım. İlmek çıkartıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanın tepesine yine aynı şekilde batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde örmeye devam edelim. Son kutuya geldim. İkinci zincire batıyorum. İkili trabzan örerek ikinci sırayı tamamlıyorum. Dönüş için 4 zincir çekiyorum. Dönüyorum. İkinci trabzanın tepesine batıyorum. Yine tam orta noktaya bu şekilde. İkili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki trabzana batıp trabzan örüyorum. Bu şekilde örmeyi sürdüreceğiz. Taban genişliği yaklaşık 6 cm olunca tekrar birlikte olacağız. Çanta tabanını tamamladım. Eni yaklaşık olarak 6 cm, boyu ise 31 cm. Sıra olarak da 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Şimdi çantanın yan duvarlarını örmeye başlayacağız. İpi kesmeden devam edeceğiz. Her köşede birer üçgen kutu öreceğiz ve birer artış yapacağız. Sadece bu sırada artış yapacağız. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığın başını doluyorum. Hemen son kutunun köşesine batıyorum. İkili trabzan örüyorum. İlk artış, ilk üçgen kutu. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Yan duvardan devam ediyorum. Bu köşeye kadar kafes öreceğim. Hemen buraya batıyorum. İkili trabzan örüyorum.
Tekrar bir zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Köşeye geldim. Bir zincir çekiyorum. Önce bu köşe noktaya batıyorum. Bir kutu ördüm. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batarak bir trabzan örüyorum. İkinci artışı yaptım. İkinci üçgen kutumuz. Daha sonra bir zincir çekerek kutu örmeyi sürdüreceğim. Üçüncü köşeye kadar. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Devam edelim. Üçüncü köşeye geldim. Önce üçüncü zincire batıp bir ikili trabzan örerek kutu örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip aynı yere batıyorum. Üçüncü üçgen kutuyu örüyorum. Şimdi aynı şekilde kutu örerek bu köşeye geleceğim. Son üçgen kutuyu örüp başladığım yere kadar devam edeceğim. Sırayı tamamlarken tekrar birlikte olacağız. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çektikten sonra çekmiş olduğumuz 4 zincirden 1, 2, üçüncüsüne batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip kaydırıyorum. Yan duvarlarda birinci sırayı tamamladım. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Üçgenin ikinci trabzanına batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bir zincir çektikten sonra ikinci üçgene kadar yine trabzanların tepesine batarak kutular örüyorum. İkinci köşeye geldim. Yine üçgenin birinci trabzanına batıyorum. Bir kutu ördükten sonra yine bir zincir çekiyorum. Üçgenin ikinci trabzanına batıyorum. Bir kutu daha örüyorum. Devam ediyorum aynı şekilde. Bu şekilde örmeyi sürdüreceğiz. Bundan sonra köşelerde artış yapmayacağız. Hep kutu örerek devam edeceğiz. Sıra sonuna gelince yine üçüncü zincire batıp kaydırma örerek sırayı kapatacağız. İstediğimiz yüksekliğe gelince tekrar birlikte olacağız. Çantanın yan duvarlarını istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Tabandan itibaren örmeye başladım. İlk sırada dahil olmak üzere 21 sıra kutu ördüm. Daha sonra şöyle ikiye katlıyorum. Yüksekliği ölçeceğim. Taban da dahil olmak üzere çanta yüksekliği 25 santimetre. Üst uzunluk ise yaklaşık olarak 34 santimetre. 3 sıra daha öreceğim. Örerken de çanta saplarını örmeye başlayacağım. Yerlerini işaretledim. Şu şekilde işaretliyoruz. Çanta tabanı 5 sıra kafes örgüden oluşuyordu. Köşelerde de birer üçgen artışlar yapmıştık. İlk üçgen artış da dahil olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kafes sayıyorum. Ve 1, 2, 3, 4. kutuya gelince bu sırayı takip ediyorum ve buraya bir işaret yerleştiriyorum. Aynı şekilde diğer tarafta da böyle ikiye katlıyorum. Daha sonra çanta sapı için ölçüyorum. Yan ortadan itibaren yaklaşık olarak 9 santimetre sonra çanta sapı için birer işaret yerleştirdim. Kutu olarak ise bu işaretin akıllı olduğu kutudan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kutu sonra trabzana bir işaret yerleştirdim. Bu tarafta da aynı şekilde
Diğer tarafı da aynı yöntemle işaretliyoruz. Şimdi buradan başlayacağız. 22. sırayı örerken çanta sapının ilk işaretine kadar geleceğiz ve çanta sapı için zincir çekeceğiz. Tığımı alıyorum. Önce 4 zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine batarak ilk kutuyu örüyorum. Bu işarete kadar devam ediyorum. İşaretli yere kadar geldim. İşareti çıkartıyorum. Buraya batıp son kutuyu örüyorum. Şimdi çanta sapı için zincir çekeceğim ve buradan birleştirip kaldığım yerden kafes örmeye devam edeceğim. Çanta sapını 55 cm civarı düşünüyorum. Sizler daha kısa ya da daha uzun yapmak isterseniz istediğiniz sayıda zincir çekebilirsiniz. Zincir sayısı yine tek sayı olmalı. Ben 55 cm çanta sapı düşündüğüm için 57 cm uzunluğunda zincir çekeceğim. Biraz da örerken toplayacağını hesap ediyorum. Şimdi zincir çekmeye başlıyorum. Yaklaşık 57 cm uzunluğunda zincir ördüm. Zincir sayısı 107 zincir. Zincirin ön yüzü üstte olacak şekilde düzeltiyorum. Daha sonra tığın başını doluyorum. İşaretli ilmeğe batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki trabzana batıp ilk kutuyu örüyorum. Bu şekilde kutu örerek diğer taraftaki çanta sapının ilk işaretine kadar devam edelim. İşaretli yere geldim. Son kutuyu örüyorum. Burada da yine 107 zincir çekeceğim. Burada zinciri birleştirip devam edeceğim. Sıra sonunda tekrar birlikte olacağız. Sıra sonuna geldim. Burada 1, 2, 3. zincire batıp kaydırma yapıyorum. Şimdi tekrar 4 zincir çekiyorum. Sıradaki trabzan tepesine batarak ilk kutuyu örüyorum. Kutu örerek zincire kadar devam edelim. Son trabzana batıp kutu örüyorum. Zincire geldim. Şimdi zincirin ters tarafını şu şekilde çeviriyorum. Çıkıntılara batarak kafes örmeyi sürdüreceğim. Önce bir zincir çekiyorum. İkinci zincirin çıkıntısına batıyorum. Trabzan örüyorum. Çanta saplarını da yine kafes örgüyle öreceğim. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir atlayıp ikinci zincire batıyorum. Trabzan örüyorum. Bu şekilde kafes örgü örerek zincir sonuna kadar devam edelim. Son zinciri atlıyorum. Trabzanın tepesine batarak çanta sapının ilk sırasını tamamlıyorum. Bu şekilde. Tekrar bir zincir çekip kutu örmeye devam ediyorum. Bu şekilde kafes örgüye devam ederek buraya geleceğiz. Aynen diğer sapta yaptığımız gibi
Birinci sırayı öreceğiz ve sıra sonunda tekrar birlikte olacağız. Üçüncü zincire batıyorum. Kaydırma örerek sırayı tamamlıyorum. Şimdi son sıraya başlayacağım. Yan duvarlardaki 24. sıra, çanta sapının üzerinde de ikinci sıra olacak. Yine 4 zincir çekerek başlayacağım. Kutu örerek çanta sapına kadar devam edeceğim. Çanta sapına kadar geldim. Bir kutu kaldı. Daha sonra sapın ilk kutusu geliyor. Şimdi zincir çekmeyeceğim. Bu trabzana atlayacağım. Direkt sapın ilk kutusundan sonraki trabzana batıp trabzan öreceğim. Bu bölümü biraz toparlamak için zincir çekmeden tığın başını doluyorum. Bu trabzana atlayıp ikinci trabzana batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bu şekilde bu köşeyi toparlamış olduk. Sapın daha düzgün durması için bir zincir çekiyorum. Sırayla trabzanlara batarak kutu örmeyi sürdürüyorum. Çanta sapının son kutusuna kadar devam edelim. Çanta sapının diğer ucuna geldim. Şimdi sapın son kutusunu atlıyorum. Bir, ikinci trabzana batıyorum. Yine zincir çekmeyeceğim. Şu şekilde göstereyim. Tığın başını doluyorum. Birinci trabzana atlayıp ikinci trabzana batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bu köşeyi de toparladık. Devam ediyorum. Bir zincir çekip sıradaki trabzana batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bu şekilde. Şimdi buradan devam edeceğim. Diğer sapta da aynı işlemleri yapacağız. Sıra sonuna gelince tekrar birlikte olacağız. Devam edelim. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çektikten sonra üçüncü zincire batıp kaydırma örüyorum. Çantanın örme işlemini bitirdim ama ben çantanın bütün çevresine bir sıra kaydırma örmek istiyorum. Kullanırken esnememesi ve daha tok durması için sizler bu şekilde de bitirebilirsiniz. Şimdi kaydırma örmeye başlıyorum. Sırayla zincirlere batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığımdaki zincirin içerisinden ilmeği geçiriyorum. Aynı şekilde tekrar batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip kaydırıyorum. Üst kenarda kaydırma yaparken zincirin içine battıktan sonra şu şekilde iki kanat alıyorum. Kaydırma örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Başladığım noktaya geldim. Son ilmeğe kaydırma yapmıyorum. Şimdi ipi kesiyorum. İlmeğin içerisinden geçiriyorum. Daha sonra ipi bir iğneye yerleştiriyorum. Kaydırma yapmadığımız ilmeği atlıyorum. Bir sonraki ilmeğe arka taraftan batıyorum. Kaydırma ilmeğine şu şekilde. Her iki kanadın altından iğneyi geçiriyorum. İpin çıktığı ilmeğe geliyorum. Üstten bu şekilde batarak ipi arkaya çekiyorum. Buradaki kaydırma ilmeğini de tamamlamış olduk. Şimdi ipi arka tarafta yürüterek gizleyeceğim. Bu şekilde şöyle çekerek düzeltiyorum. Şimdi iç kısma aynı işlemi yapacağız. Buradan başlayacağım sağ taraftan. Burada köşedeki ilmeğe batıyorum şu şekilde. İpi yukarı çıkartıyorum.
ilmeğin içerisine batıp ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip kaydırma örüyorum. Devam ediyorum aynı şekilde. Köşeye kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. Şimdi buradaki trabzanın tam ortasına batıp devam edeceğim. Buraya batıyorum. Kaydırma örüyorum. Daha sonra bu köşeye batıyorum. Burası sap için çekmiş olduğumuz zincir bölümü. Buradan devam ediyorum. Zincirlere batıyorum. Altta bir kanat kalacak şekilde batıyorum. Kaydırma yapmayı sürdürüyorum. Bu şekilde. Buradan devam edelim. Bu köşeye kadar gelelim. Başladığım noktaya geldim. Yine bu köşeye batıyorum. Kaydırma örüyorum. Daha sonra trabzanın ortasına batıyorum. Bir kaydırma örüyorum ve ipi kesiyorum. İpi iğneye geçirip ilmekleri bağlayacağım şu şekilde. Yine arka taraftan ilk kaydırma ilmeğinin her iki kanadına birden batıyorum. İpin çıktığı ilmeğe üstten batıyorum. İpimiz burada kalmıştı. Şu şekilde. İpi geriye alıyorum. Burada da bir ilmek oluşturdum. Bu şekilde. Daha sonra yine ilmeği arka tarafta gizleyeceğim. İlmekler arasında yürütüp gizleyelim. Yine başlangıç ilmeğinde aynı şekilde gizleyelim. Bu şekilde kaydırma yapmış olduk. Şöyle çekerek düzeltiyoruz. Aynı şekilde diğer sapında iç kısmını ve ağız kısmını kaydırma örerek tamamlayalım. Tekrar birlikte olacağız. Çantanın örme işlemini bitirdikten sonra son olarak ters çevirdim. İçerisine katlanmış bir havlu yerleştirerek buhar vermeden ve uzun süre bastırmadan hafifçe ütüledim. Sadece örgünün biraz düzelmesi için. Son hali bu şekilde. Bastırarak ütülerseniz örgünün dokusu bozulacaktır arkadaşlar. Fazla ütülemenizi tavsiye etmem. Taban görüntüsü de bu şekilde. Ayrıca içerisine çıkarılıp tekrar yerleştirilebilen bu şekilde torba bir çanta diktim. Daha sonra bu çantanın yapılışını da paylaşacağım. İstediğimiz zaman çantayı çıkartarak bu şekilde file halinde kullanabileceğimiz gibi torba çantayı kullanarak da güvenli bir şekilde çantamızı kullanabiliriz. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.